Koç burcunda Merkür retrosu arkadaşlar 4 ayda bir yaşıyoruz ama bu retro diğerlerine benzemiyor. Unuttuklarını getirir, kaybettiklerini getirebilir. Yanlış konuşmaları düzeltme imkanı verebilir. İş konusunda kaçırılmış fırsatları getirebilir. Eski sevgilileri geri getirecek. Venüs'le beraber ilişkileri yeniden konuşacaksın. İster 2000 yılında olsun bu ilişki, ister 2019 yılında yaşamış ol. Bu Koç burcundaki gezegen birikim işte Venüs'ün yönetimi şu anda Venüs de orada. İşte yengeç dediğimizde tüm hayatımızı ilgilendiren 4 Mart 8 Nisan aralığında Koç burcunda bir Merkür retrosu yaşayacağız arkadaşlar. Bu retronun etkileri çok daha geniş. Zodyağın ilk burcunda olan bir Merkür hayatın her alanında etki gösterecektir. Her burca etki gösterecektir. Ve bu retro Mars tarafından yönetildiği için, Mars da Yengeç burcunda olduğu için neymiş? Biraz daha güçlü, sert, atılgan, girişken, hırslı, sabırsız, dürtüsel, duygusal. Nedir? Konuştuğumuzu hemen doyurmak isteriz. Düşündüğümüzü hemen hayata geçirmek isteriz. Lojistik konuları da yönetir. Lojistik, trafik, tüm dağıtım işleri bunlar çok önemli. Aile konularını da yönetir. Aile içindeki ilişkiler, geçmişle gelecek. Neden? Çünkü 2 tane tutulma yaşıyoruz. 14 Mart, 29 Mart. Tutulmalar da yine Mars'ın ve Merkür'ün etkisi altında gerçekleşeceği için tüm yaşamsal aslında böyle damarlarımızda gezen kanı düşünün. O şekilde bizi değiştirip dönüştürebilir. Burada asla kötü etki, iyi etki ayırmak istemiyorum. Mecbur kalıyorum. Bazen ben de söylüyorum aslında ama hem tutulma hem bu retro, Merkür ve Venüs retrosu şu anda olduğu için ikisinden bahsedeyim. Hayatımızda geciktiğimiz, atladığımız, sorumluluk almadığımız, kaçırdığımız, yanlış yaptığımız, hata yaptığımız, nerede alan ya da konu varsa onları getirecektir gündemine. Unuttuklarını getirir, kaybettiklerini getirebilir. Yanlış konuşmaları düzeltme imkanı verebilir. İş konusunda kaçırılmış fırsatları getirebilir. Eski sevgilileri geri getirecek. Venüs'le beraber ilişkileri yeniden konuşacaksın. İster 2000 yılında olsun bu ilişki, ister 2019 yılında yaşamış ol. Bu Koç burcundaki gezegen birikim işte Venüs'ün yönetimi şu anda Venüs de orada. İşte yengeç dediğimizde tüm hayatımızı ilgilendiren geçmişte kalbi olarak, hissi olarak çok güçlü bağ kurduğunuz her kişiye dokunacak bir Merkür retrosu arkadaşlar. Emlak konularını da ilgilendiriyor. Biraz kooperatifleri de ilgilendiriyor. Hani büyük böyle siteleri işte lojistik ve taşımacılığı ondan sonra uzun yolları ilgilendiriyor. Anneleri çok ilgilendiriyor. Babaları çok ilgilendiriyor. Aile bağı içinde olduğumuz insanları çok ilgilendiriyor. Barışmalar getirecek neticesinde. Venüs kadın figürlerle biraz diyaloglar artacak. Merkür yine Koç burcunda burada eril figürler. İşte babadan, abiden, dededen miraslar getirebilir. Ama dikkat edilmesi şu arkadaşlar önemli. Nedir? Bu kadar sabırsız bir Merkür retrosunda acele etmeyeceğiz. Çam devirmeyeceğiz, hata yapmayacağız. Çünkü zor bir Mart'tan geçiyoruz. Çok yavaş gidiyor. Kolay değil. 2 tutulma, 2 tane retro ama bunun sonrası güzel olacak. O kadar hızlanacak ki hayat. Hele 8 Nisan 18 Nisan sonrasında. Şimdi böyle bir elimizde fırsat var. Merkür, Venüs, retro. 2 tane de tutulma var. Ne yapacak? Yaşam standartlarımızı, hedeflerimizi, hayat kalitemizi değiştirebilme fırsatı verecek. Uyanıştır bu, farkındalıktır. Merkür'ün hiçbir retrosunu kaçırmam mesela. Mutlaka değerlendiririm. Hele doğum haritanda Merkür'ün retroysa. Zaten bu hayatta kaçırdıklarını yakalamaya gelmişsindir. Bir şeyleri öğrenmeye gelmişsindir. Mutlaka kardeşlerinle bir problemin vardır. Onlarla ilişkilerini yönlendirmeye, düzeltmeye gelmişsindir gibi düşünün lütfen. Şimdi bu Mars retrosunda acele edersek ne yaparız? Lojistik dedik değil mi? Trafik, iletişim ve normal kara, hava her türlü trafiği de yönettiği için ne yapacağız? Burada da hatalar yaptır. Bakın kavga çıkarır, dövüş çıkarır. Yanlış anlaşılmalar, yanlış mesajlar, yanlış mailler bunlar olabilir. Bunları her zaman yaşayabiliriz ama Merkür retrosunda burada aslında orada bir ayağın tökezler, işte eskaza böyle bir şey olur. Dolayısıyla da hedef şaşırır. Hedefini şaşıran o alan, o konuda ne yapar? Size geri dönüşü tatlı olmayabilir. Belki de gerekli olan odur aslında. Manası, aradığınız mana bunun içinde gizlidir.
Hani biraz daha derin baktığımızda gerçekten kötü bir şey ben bulamıyorum. Kötü bir şey yok. Dünya içinde zaten olması gerekiyor. Yani düşünsenize hayatınızda yanlış giden hiçbir şey yok mu? İşte annenle, babanla, ailenle en önemlisi kendinle problem yaşamıyor musun? Bakın bu retro insanın kendine giden yolculuğunu da açar. Fark edersin mesela ya doğru bak ben bunu yapmıştım bunu bir hak etmişim gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar burçlarda nasıl etkiler alacak? Bazıları daha kolay etkiler alacak. Biraz daha derin uykudaysan biraz daha zor etki alabilirsin. Koçlar. Sevgili koç burçları güçlü etkiler alıyorsunuz. Tüm gökyüzü burcunuzda tutulmalar, Venüs retrosu, Merkür retrosu hayatınızın belki de en böyle heyecanlı dönemlerini yaşıyorsunuz. Çok sabırsızsınız. Bir şey olacak, hayatımda bir şey değişecek ama ben acaba hata yapar mıyım? Bu korku da vardır. Kendinizi öyle sınırlamayın da. Eğer hata da yaparsan zaten mutlaka onun da bir sebebi vardır ama şuna dikkat edin. Önemli bir işe başlamak için hiç tavsiye etmeyiz Merkür retrolarını. Doğum haritanda çok fazla retron vardır. Başlayabilirsin de ama ikili ilişkiler olsun, özel hayat olsun çok büyük bir girişim ki koçlar çok büyük girişimler, çok büyük yeniliklere hazırlanıyorsunuz. Gökyüzü resmen sizi yani A'dan alıyor Z'ye götürüyor. Öyle bir güç. Yani bütün gezegenler burcunuza geçiyor çünkü. Mesela boğa burçları. Önemli sırlar, söylenmemiş, yaşanmamış, yaşanamamış belki duygular diyelim. Bunları geri getirebilir. İlişkiler kesinlikle. Duygusal anlamda küs olduğunuz insanlar, arada konuşulanlar, eksikler, yanlışlar, yanlış anlamalar, keşke öyle demeseydimleri yaşatabilir. İş hayatınızda da bunları yaşayabilirsiniz sevgili boğa burçları. Gerçekten burada bir uyanış yaşatacak size. Ve çok enteresan hatta belki de kalbinizin aklınızın bir yerine bir haber var. Keşke o gelse dediniz haberlerde alacaksınız. İkizler. Şimdi ikizler burçları için sosyal çevresi ve iyi size destek veren bu arada bir şey bu. Merkür retrosu. Ama tabii 14 Mart tutulmasından da kareleniyorsunuz. Ama ben bunu şey olarak düşünüyorum. Aslında işte 2007 yılında diyelim ki bir de şunu söyleyeceğim bu arada. Diyelim ki 1967-1975 yılları arasında doğdunuz. Bu etki özellikle hem tutulmalardan da daha da çok etki alacaksınız. Aslında bu sırf ikizler için değil, bütün herkes için şu an bu yayını dinleyen herkes için şöyle söyleyeyim. 1970, 1979, 1979-1985 yılları arasında doğan herkes ama Mart ayındaki tüm hareketlerden etki alıyor. Her burç etki alıyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi sevgili ikizlere güzel etkiler yapıyor gerçekten. Arkadaşları, eski dostları, eskiden tanıdığı işte insanlar, kadınlar ki Venüs de orada eski aşkları olabilir, eski hobileri, eski sosyal alışkanlıkları gibi böyle güzel işte onlara retrolar nostalji yaşatacak. İkizler için gerçekten çok anlamlı misafirleri gelebilir, onlar bir yerlere gidebilir. Yani güzel keyifli geçeceğini söyleyebilirim. Yengeçler için tabii ki önemli. Sevgili yengeçler hayatınızın tepe noktası değişiyor. Hayatınızın seyri değişiyor. Eski mesleğine dönebilir mesela. Eski işine, eskiden çalıştığı insanlar. Ondan sonra orada bir gelişme zaten bekliyordur birçok. Bu arada Yengeç Burcu. Yengeç Burçlarının tabii tutulmaya da çok 29 Mart tutulmasından da etki aldığı için 8 Nisan'a kadar olan sürede burada önemli bir adım atıp imza vermeyin. Karar vermeyin. Süreci tamamlamaya çalışın. 8 Nisan'a saksın. Aslanlar çok güzel etkiler alıyorsunuz. Gerçekten sevgili aslanlar uzak seyahatler, eski gittiğiniz yerlere bir daha gitmek, işte biraz daha böyle diplomasiyle ilgili konular, avukatlık işleriniz, eğitimle ilgili konular ki seyahatlere biraz dikkat edin ama eğer varsa böyle gündeminizde böyle bir şey seyahatlerde bir takım böyle aksaklıklar falan olma olasılığı var diyelim. Devam ediyoruz efendim sevgili Başaklar. Şimdi hem zaten 14 Mart tutulması bir taraftan da bu Merkür ve Venüs retrosu gerçekten Başakların hayat düzenlerini değiştirecek etkiler getiriyor. Sevgili Başakların her alanda kişisel sağlık olarak da ki özellikle şunu hatırlatacağım. 12-20 Eylül arasında doğmuş bir Başaksanız yani
Eylül ayının son 10 gününe doğru doğmuş bir Başaksanız aslında çok etki alıyorsunuz. Hem tutulmadan hem de saymış olduğum bu konulardan. Şimdi Başakların finans konuları, miraslı konuları, biraz böyle bekledikleri, işte ödeyemedikleri borçları olabilir, yapılandırmalar olabilir, hafif krizi geçebilir. Geçmişten bu yana bekledikleri küçük bir toprak parçası olabilir, bunun satışı olabilir. Biraz böyle bu alanlar etki alıyor. Tutulmadan da buradan etki alıyorsunuz. Burada işte alım, satım, işte emlaktır vesaire falan bu gibi konularınız varsa acele etmeyin Başaklar. Çünkü Merkür Retrosu aynı zamanda da yönetici gezegeniniz. En önemli etki alan bir burcumuzda teraziler. Tam karşıt evinizde bir Merkür Retrosu. Biraz evli olan terazi burçlarına söyleyeceğim. Ya da ilişkisi olan ya da bir ortak işi olan, hayatınızda bazı ilişkileri tekrar hayatınıza çekebilirsiniz. Yeniden konuşmak, değerlendirmek için çok önemli olabilir. Bazı teraziler ilişki sonlandırabilirsiniz. Bazı terazilerin de bunlar doğum haritasına göre mutlaka etkileri değişecektir sevgili arkadaşlar. Genel konuşuyorum sadece ama hayatlarında böyle en tepeye taşıdığınız, çok değer verdiğiniz, kendinizi feda ettiğiniz belki de bir iş için, belki de bir kişi için bunlarla ilgili çok önemli değerlendirmeler gelecek. Ama bu Merkür ve Venüs retrosu sürerken burada bir akışta kalın. Bir değerlendirin, bir gözlemleyin. Süreci zamana yayın. Çünkü hayatınızın olmazsa olmazları değişebilir gerçekten sevgili teraziler. Akrepler çok önemli gerçekten. Şimdi neden önemli? Mars yönetiyor sevgili akrepler sizi. Mars yöneten bir burcu. Bir de şimdi Koç burcunda bir Merkür retrosu nedir? Çalışıyorsanız böyle bir iş yeriniz varsa böyle ya da arkadaşlarınız var, ekibiniz varsa diyelim hani yanınızda çalışan, birlikte ortak bir şeyler yaptığınız, evcil hayvanlarınız, işte günlük yaşam diyelim. Buralar çok aktif. Bunlar akrabaları da söyleyeceğim. Bakın akrabaları olan akrep burçları. Uzak bir yarım kalmış iş, uzak bir akraba bağı, bir ticaret yapıyor olabilirsiniz. Ticari ilişkiler, çalışanlar için de bunlar eskileri tekrar hayata getirme gündemleri. Yarım kalmış bir tedavi, sağlık sorunu gündeme gelebilir. Bununla beraber tabii uzak hedefler burada çok çok önemli gözüküyor. Hani bir yere gitmek istiyorsanız mesela bir hayaliniz varsa, bir iş projeniz varsa bunları da önemli ölçüde etkileyebilir ama 8 Nisan'dan önce önemli iş sözleşmeleri diyelim, anlaşmaları, projeleri imzalamayın. Yani biraz burada kontrollü olun ki doğum haritanızda izin vermiyorsa ile daha da dikkatli olmanız lazım. Yay burçları, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar güzel etkiler alıyorsun. Yani hani eski aşklar deriz ya gelecek mi diye sorarlar genellikle Merkür retrosu. İşte bunlar yaylar için. Eski aşklar, eski flörtler, eski neşeniz de yerine gelebilir bu arada. Hani neşeniz, keyfiniz, o heyecanınız ve çocukları olan yaylarsanız eğer kesinlikle çocuklarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Çocukların işte her yaş grubu için farklı tabii işte eğitimi olur, sağlığı olur, medeni durumu olur, okulu olur, seyahati olur. Kesinlikle çocuğunuzun yanına gidebilirsiniz. Uzak bir yerdedir. O size gelebilir. Böyle güzel etkileri var. Finans etkileri de alıyorlar bu arada. Para, pul işleri, yatırımlar, böyle işte oyunlar olabilir. Bu kağıtlar hani yeni moda tüm böyle para kazanılan her şey hani alınıp satılan her şey ilgilendiriyor bu arada. Ama burada Merkür Retrosu'nda tabii temkin lazım. Önemli konular için 8 Nisan'a kadar biraz daha böyle tedbirli olalım. Fakat işinize yarayacağını düşünüyorum bu Merkür Retrosu'nun. Güzel haberler de alabilir. Bir tedavinin sonucu gelebilir efendim. Mesela çocuğunuzun güzel bir notuyla karşılaşabilirsiniz. Ama çocukları biraz inatçı olabilir bu dönemde sevgili yay burçlarının. Ve sevgili oğlaklar, aile içi, evinizde, yaşadığınız yerde ne yaşıyorsanız, hangi zorluk varsa ya da neyi bekliyorsanız işte bu Merkür Retrosu orada gecikmişleri getirebilir size. Sürprizler yaşatabilir. İşte diyelim ki ev sorunuz var. İşte taşınamıyorsunuz ya da bazı eksikler var. Burada doğum haritasına göre değişecektir ama bekledikleriniz gelebilir. Eşya değişimi, ev satımı, ev kiralanması bu gibi konular
Eğer bekliyorsanız bunlar hızlanabilir. Eğer hiç gündeminizde yoksa aniden gündeminize çıkabilir ama burada bazı gecikmeler olabilir. O yüzden acele etmeyin, sabırlı olun. Çünkü zaten 8 Nisan sonrasında kendiliğinden çözülecek. Ama bir de şu var. Eğer böyle geçmişte varsa bir problem bunlar da ortaya çıkar. Anlaşmazlıklar varsa bunları konuşup çözebilirsiniz. İşte niye mal sahibinle, annenle, kardeşinle o çatı altını, o çatıyı ilgilendiren herkesle. Yani ev ve yaşam yeri, hayatının temel yapı taşları bu Merkür Retrosu'yla biraz yerinden oynayacak. Sevgili kovalar, yükselen burcu kova olan arkadaşlar, tüm iletişimle ilgili çıkabilecek en güçlü sorunları belki de siz yaşayabilirsiniz. Tüm teknoloji alanları, yakın çevrenizle ilgili insanlar, onlarla daha çok görüşeceksiniz çünkü. Kardeşleriniz, çocuklarınız, seyahatler, girişimler, araçlar, trafik, lojistik konular. Bunlara ekstra dikkat etmesi gereken burçsunuz. 14 Mart 8 Nisan arasında Merkür çünkü seyahatler yolculukları da işaret eden bir alanda ve burada bazı gecikmelere neden olabilir, arızalara neden olabilir, uçakların işte iptali olabilir, trafikte dikkat edin, biraz sinirinize hakim olun. Bir de eş ya da partner böyle ortak işlerle ilgili de bazı konular olacak. Yine bu Merkür Retro arasında da burada önemli bir giriş yapıp böyle başlangıç yapmak, işte resmi evrak imzalamak için kullanmayın lütfen. Siz de bekleyin ki 8 Nisan gelsin. Sevgili balıklar, paranızı harcarken dikkat edin. Merkür Retrosu para alanınızda. Gecikebilir, ödemeler gecikebilir, beklediğiniz paralar gecikebilir ve ekstra masraflar çıkabilir. Onun yanı sıra tabii ki keyfi harcamalar olabilir. Lüks harcamalardan sakının biraz lütfen, özellikle giyim, kuşam, kıyafet veya böyle pahalı başka aksesuar, kişisel bakım vesaire. Bunlar gündeminizde olacak 8 Nisan'a kadar. Burada beklenmedik harcamalar da çıkabilir. O yüzden bütçenizi daha kontrollü tutun. Gecikmeler de olabilir çünkü beklediğiniz paralarında gecikme olasılığı yüksek gözüküyor.